Türkiye'de artık vesayetçi dönem bitti. Vesayetçi dönem bitmişti bitmesine ama imalarda bulunanlar bu alışkanlıklarından bir türlü vazgeçemedi. Mesela Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın attığı tweette olduğu gibi. Anayasa Mahkemesi binasının gece bir fotoğrafını çekmiş ve hemen yanına da "ışıklar yanıyor" diye yazmıştı. Haliyle Türkiye ayağa kalktı. Ülkesinin ve milletinin çıkarlarına saygı duymayan bir kuruma kusura bakmayın ne dedim? Ben de bu karara saygı duymuyorum dedim. Konuyu bilmeyenler ne alaka dedi ama konuyu bilenler için çok şey ifade ediyordu o tweet. "Işıklar yanıyor" ifadesinin bu ülkede anlamı büyüktü. Genelkurmay Başkanlığı'nın ışıkları yanardı ve o ışıklar yanıyorsa Türkiye'yi baskı altına almak için birileri çalışıyor anlamına gelirdi. Genelkurmay'ın ışıklarının yanması demek, orduda bir hareketlenme anlamına gelirdi ve siyasetçilere "ayağınızı denk alın" demenin bir şifresiydi. Her kriz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerine bakma alışkanlığı işte o günlerde başladı. Genelkurmay'ın ışıkları sönükse mesele yok demekti. Işıklar yanıyorsa bunun tek anlamı vardı. Ordu tedirgindi. 15 Ekim gecesi Genelkurmay'ın ışıkları sabaha dek yandı. İşte bu yüzden konuyu bilenler ve anlayanlar sesini yükseltti haliyle. Hatta bir dönem Kenan Evren'in Genelkurmay'ın ışıklarını söndürüp arka odalarda ve hatta bir kez de bodrum katta toplantı yaptırdığına dair birçok iddia ortalıkta dolaşmıştı. Gazeteciler de aşinaydı "ışıklar yanıyor" tabirine. Çünkü zamanında Genelkurmay ile siyaset erkanı arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlayınca karargah önünde uzun bekleyişe geçerek "ışıklar yanıyor" haberleri yapanlar da onlardı. Ama o zamandan bu zamana çok şeyler değişti. Haliyle konuyu bilenlerin sesi yükseldi ve o tweet'i atan hakim Engin Yıldırım da attığı tweet'i silmek zorunda kaldı. "Yanlış anlaşıldım" demişti. Maksadını aştı bu tweet. "Benim gayem Anayasa Mahkemesi'nin hukuk ışığı olduğunu vurgulamaktı" diye olayı toparlamaya çalıştı. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi üyenin kendi görüşüdür, bizi bağlamaz dese de onlar da eleştirilerin hedefi olmuştu. Peki o "ışıklar yanıyor" meselesinin arkasında neler var? Bazı gazeteciler Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'a üst düzey bir baskı kurulduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının engellenmesi için tehdit edildiğini yazmıştı. Aslında bu dikkat çekici bir konu. Anayasa Mahkemesi'nde bu konunun altyapısının ufaktan hazırlandığını iddia edenler de var. İşte "ışıklar yanıyor" meselesinin önemi burada biraz daha ortaya çıkıyor. Yani kimilerine göre ışıklar Erdoğan'a yeniden aday yaptırmamak için yanıyor. Elbette ki öyle midir bilinmez ancak böyle bir konunun var olduğu kulislerde sıkça konuşuluyor. 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önü kapatılacak, süreç tam seçimlere yakın bir zaman diliminde yapılacak ve Erdoğan çaresiz bırakılarak yeniden seçimlere girmesi engellenecekti. Bunlar elbette ki iddia. Anayasa Mahkemesi'nin ise böyle bir konuya meyledeceğini, ışıklarını yakarak içten pazarlık yapacağını elbette ki düşünmek istemiyoruz. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin öyle sıkıntılı kararları var ki bu kararlara pek çok kişinin karşı çıktığı ve bu kararların da ideolojik olduğu ortada. Örneğin kanlı 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş'ın hak ihlali kararını iptal etmesi gibi. Ayrıca bu kararın da en büyük destekçisi tweet'i atan Engin Yıldırım olduğu iddia edilmişti. Örneğin PKK'yı ve terörü öven öğretim üyeleri hakkında açılan davada ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği kararı gibi. Örneğin devlete ait bilgileri deşifre ederek ülke güvenliğini tehlikeye atan Can Dündar'ın tutukluk halinin hak ihlali olduğuna dair kararı gibi.
Kim bilir, belki de Devlet Bahçeli'nin dediği gibi Anayasa Mahkemesi'nin yapısının yeniden ele alınmasının vakti gelmiştir.